Herkese merhaba. Bugün sizlerle 17 milyon nüfuslu ve Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip ülkesi Hollanda'dan bahsedeceğiz. Hollanda, Hollanda Krallığı'nı meydana getiren 4 ülkeden en büyüğüdür. Topraklarının büyük bir kısmı Batı Avrupa'da olup Karayipler'de de 3 adası bulunmaktadır. Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda'nın Rotterdam kenti Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir. Hollanda'nın resmi dili Flemenkçe'nin bir lehçesi olan Hollandacıdır. Bu dil Almanca ve İngilizceye çok benzer. Onlarca etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı ülkelerden Hollanda'da ayrıca birçok farklı dil konuşulur. İngilizce ve Almanca Hollanda'da sık duyabileceğiniz diller arasındadır. Hollanda Krallığı 12 eyaleti oluşturan 61 şehirden oluşur. Hollanda'nın en kalabalık şehri Amsterdam, Kuzey Hollanda eyaletinde, ikinci en kalabalık şehri Rotterdam ise Güney Hollanda eyaletindedir. Gelin hep birlikte bu güzel ülke hakkında az bilinen gerçeklere birlikte göz atalım. Yel değirmenleri. Yel değirmenleri ülkenin sevilen bir sembolüdür. Bu değirmenler gerçek anlamda ülkeyi inşa etmiştir. Onlar olmadan yeterli su ve arazi drenajı sağlanamazdı ve Hollanda'nın manzarası bugününden çok farklı olurdu. Hollanda'da 1180 yel değirmeni bulunmaktadır. Laleler. Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelmelerine rağmen yaygın olarak Hollanda ile ilişkilendirilen laleler tüm ülkede yetiştirilmektedir. Eğer laleleri görmek istiyorsanız lalelerin en yoğun çiçek açtığı dönem 25 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasındadır. Laleler 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan ithal edilmiştir ve 17. yüzyılın başlarında sadece Hollanda'da değil tüm Avrupa'da oldukça popüler olmuştur. Hollanda son dönemde dünyada lale yetiştirilen ve ihraç eden ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Düz arazi. Hollanda'da arazilerin çoğu düzlüktür. Ülkenin yaklaşık 1/4 ve nüfusun %21'i deniz seviyesinin altındadır. Arazilerin %50'si deniz seviyesinden 1 metre kadar üzerindedir. Weizenberg sadece 322,7 metre yükseklikte Hollanda'nın en yüksek noktasıdır. Arazinin düz olması sebebiyle Hollanda'nın yaklaşık 2/3'inin selden etkilenme riski yüksektir. Bu sebeple sel kontrolü Hollanda'da önemli bir konudur. Karmaşık drenaj sistemleri, kanallar ve pompalama istasyonları yerleşim ve tarımın olumsuz etkilenmemesi için alçak kesimlerin kuru kalmasını sağlarken nehirlere çekilen setler suyun ülkeye taşımasını engellemektedir. Bisiklet diyarı. Hollanda aynı zamanda bisiklet diyarı olarak da bilinmektedir. Bu ülkede herkes bisiklet sürer ve her yerde bisiklet yolları ve bisiklet park yerleri bulunmaktadır. Herkesin ortalama 2-3 bisikleti vardır. Hollanda'da bisiklet otomobil yerine geçmektedir ve sadece yollarda da değil. Tren istasyonlarında bile bisiklet için ayrılan park alanları mevcuttur. Ayrıca bisikletlerde far bulunması zorunlu olup alkollüyken bisiklet kullanmak kanuna aykırıdır. Turuncu renk. Hollanda bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi olmasına rağmen turuncu ülkenin ulusal rengidir. Çünkü krallık İspanya'ya karşı Hollanda ayaklanmasına öncülük eden House of Orange'dan gelmektedir. Kralın doğum gününde yani 27 Nisan'da Hollanda halkı turuncu kıyafetler giyer ve bu günü eğlence, piknik ve yürüyüşlerle kutlar. İcatlar ve buluşlar ülkesi. İlk bileşik mikroskop 1590 yılında Hollanda'da yapılmıştır. 1670'lerde mikrobiyolojinin babası olarak bilinen Antonio mikropları incelemiş ve araştırmıştır. 1898 yılında ise Martinus Beinrich bir hastalığın bakteriden daha küçük olan ve kendisinin virüs adını verdiği bir etkenden kaynaklanabileceğini göstermiştir. Dünyanın en uzun insanları. Hollanda'da erkeklerde ortalama boy uzunluğu 184 santim, kadınlarda ortalama 170 santim. Dünyanın en uzun insanlarıdır. Bazı kesimlerde bunun hem DNA hem de çok süt tüketiminin bir sonucu olduğu inanılmaktadır. Ressamlar ülkesi. Hollanda, mimariden resime, müzikten sinemaya kadar dünya çapında modern ve geleneksel sanatı bir arada yaşatabilen ülkelerden biridir. Bugüne kadar ülkede yetişmiş pek çok sanatçı yer alırken biz Hollanda deyince daha çok kulağını kesen ressam olarak ilk önce Van Gogh'u hatırlıyoruz.
Ancak ülkeye adım atınca çok daha fazlasını bulabiliriz. Bira üretiminde dünya üçüncüsü. Hollandalı bira üreticisi Heineken, 70'ten fazla ülkede 40'ı aşkın bira fabrikasıyla dünyada 3. sırada yer almaktadır. Hollanda genelinde ise bira piyasasının yaklaşık %50'si Heineken'e aittir. Hollanda'da gezilebilecek yerler. Hollanda, sanat ve kültür yönünden Avrupa'nın merkezlerinden biri konumundadır. Yani burada gezilecek birçok müze ve tarihi mekan vardır. Ayrıca gelişmiş medeniyet seviyesi sayesinde burada modern sanatın çarpıcı örneklerini inceleyebilir ve dünyanın en yetenekli sanatçı ya da dahi bilim insanlarıyla tanışabilirsiniz. Hollanda'da yapılabilecek şeyleri merak ediyorsanız Amsterdam, Utrecht ve Rotterdam'ı keşfetmenizi öneririm. Hollanda denilince Amsterdam'dan bahsetmeden geçilmez. Amsterdam, şehir içi konusunda gelişmiş seçeneklere sahiptir. Burada otobüs, metro ve tren sistemiyle seyahat edebilirsiniz. Amsterdam'da ulaşım için çoğunlukla bisiklet kullanılır. Türkiye'den giden bir gezgin olarak belki de Amsterdam yaşamında seni en çok şaşırtacak şey bu olacak. Bisiklet yollarına dikkat et. Çünkü Amsterdam'da bisiklet yolları oldukça işlektir. Amsterdam'da gece hayatı merkezi bölgeler çevresinde şekillenmiştir. Dış bölgelerde ise insanlar çoğunlukla barbekü partisi gibi arkadaş etkinlikleriyle eğleniyor. Amsterdam'da alışveriş yapmak Türkiye'ye göre daha pahalı. İki devletin para birimi arasındaki kur farkının yanı sıra yaşam standartları arasındaki fark da bu duruma neden oluyor. Amsterdam'da hizmet sektöründe çalışanlar oldukça rahattır. Sipariş ettiğin yemek geç gelebilir ya da alışveriş yapmak istediğin tezgahtar arkadaşıyla sohbete dalmış olabilir. Kısacası Amsterdam'da hiçbir şey için acele edilmez. Amsterdam'da merkezi yerlerde kredi kartını kullanabilirsin. Ama dış taraflara açıldıkça kredi kartının geçmediğini gözlemleyeceksin. Şimdi sizleri muazzam Hollanda manzaralarıyla baş başa bırakıyoruz.